Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün takımımızın tulumunu yapacağız birlikte. Tulumumuzu 9-12 aylık çocukların kullanabileceği büyüklükte hazırlayacağız. İki parça halinde öreceğiz, yani dikişli bir tulum olacak. Ama dikişsiz örmek isteyen arkadaşlarım daha önceki videolarımdan faydalanarak tulumlarını tamamen dikişsiz olarak da örebilirler. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım. 3 numara tığ kullanacağım. İp olarak da Himalaya'nın anti-peeling özelliğine sahip Everyday Bebelüksünü kullanacağım. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda bir ip arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 75 ilmek atarak başladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçmek için bu sıramı haroşa olarak öreceğim. Haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlarımız ters olarak örsünler. Ben düz olarak ördüğüm için bu sıramı düz olarak tamamlayacağım. Şimdi sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. 75 ilmeğimi örgümün ön yüzüne geçmek için haroşa olarak ördüm. Şimdi ters ilmekle başlayarak 24 tane tekli lastik öreceğiz. 1 ters, 1 düz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Baştan 24 tane ilmeğime bir tersle başlayarak bir ters, bir düz, bir ters, bir düz klasik tekli lastik örgü olarak ördüm. Şimdi ortadaki 27 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Ortadaki 27 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi yine sonda 24 tane ilmeğim kaldı. Tekli lastik örgü öreceğim. Düzle başlıyorum. En son tersle bitireceğim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak 24 tane ilmeğime tekli lastik örgü örüyorum. Arka yüzümüzde de düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Aradaki 27 tane ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Arka sıramı tamamladım. Baştaki ve sondaki 24 ilmeğimi lastik örgü olarak ördüm. Aradaki 27 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Şimdi ilik açacağız. Ayraç taktım bu arada. Ayracıma kadar lastik örgümü örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak. Ayracıma kadar öreyim. Ayracıma kadar lastik örgülerimi ördüm. Şimdi iliklerimizi açacağız. Haroşalarımın ilk iki ilmeğini birlikte alarak yine haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. 6 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 ilmeğimi birlikte alarak haroşa olarak kesiyorum. Bir doluyorum. Tekrar 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar doluyorum. 6 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum. Sondaki bir ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ayracımı diğer tarafa aldım. Yine düzü düz, ters ters olarak örüyorum. Sıramı tamamlayayım arkadaşlar.
Arka sıramdayım. Yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Toplam 4 tane ilk açmış olduk. Dolama yaptığım ve aradaki ilmeklerimin tamamını arka sıramda da haroşa olarak örüyorum. 27 tane ilmeğimiz vardı, haroşa ilmeğimiz. Yine 27 tane haroşa ilmeğimiz var. Dolama ilmeklerini bu şekilde haroşa olarak örüyoruz. Sondaki 24 ilmeğimizin terslerini ters, düzlerini örerek sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Şu an ön yüzde 3 diş haroşam var. Bunu 4 dişe tamamlayacağız. Yani bir ön yüz, bir arka yüz yine aynı şekilde öreceğiz. Baştaki ve sondaki 24 ilmeğimizi düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Aradaki 27 ilmeğimizi de haroşa olarak öreceğiz. Hem ön yüz hem arka yüz olarak örelim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, haroşa sıramı 4'e tamamladım. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve 23 ilmeğimi yine lastik örgü olarak örüyorum. Bu sırayı iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü 7 kez daha aynı işlemi yapacağız. ilmeğimi lastik örgü olarak ördüm. 24. lastik ilmeğimle ortada 27 tane olan haroşa ilmeğimin ilkini birlikte alarak keseceğim. Bu ayrıca artık çıkarayım. Bu benim lastiğimin 24. ilmeği, düz ilmek. Ortadaki haroşanın ilkiyle birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Dönüyorum. Düz bir kesim yaptığım için örgümün arka yüzünde bu ilmeğim ters. Ters olarak örmeden alıyorum. Ve daha sonra düzü düz, tersi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzümdeyim. Bu son gösterişim arkadaşlar. Dediğim gibi aynı işlemi yapacağız. Yine baştan 23 tane ilmeğimizi lastik örgü olarak örüyoruz. 24. ilmeğimiz ve haroşa ilmeğimizden bir tane alarak düz olarak kesiyoruz. Yapacağımız tek işlem bu. Bu ikinci kesimimiz olacak. Toplam 7 kez kesme işlemi yapacağız. Yani haroşalarımız 20 olduğu zaman bu tarafın kesimini tamamlamış olacağız. ilmeğimi lastik örgü olarak ördüm. Yine 24. ve haroşa ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Dönüyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örmeden alıyorum ve devam ediyorum. Düzü düz, ters olarak örüyorum. 20 tane haroşa ilmeğimiz kalana kadar ortada. Kesimlerimizi aynı şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, kesim işlemimi 6 kez yaptım. Şu an 7. sıramdayım. Yine 23 tane ilmeğimi örgümün ön yüzüne lastik örgü olarak ördüm. 24. ilmeğimi ve haroşa ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Bu defa geri dönmüyoruz. Yine aradaki 20 tane haroşa ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde 7 kez kesme işlemi yapacağız. Ortadaki haroşa sayımız 13 olana kadar. Bu kesimlerimizi örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Ayrıcımı çıkarıyorum artık. Şimdi düzü düz, ters olarak örüyorum. Sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Burada da 23 tane ilmeğimi lastik örgü olarak örüyorum. Yani düzü düz, tersi ters olarak örüyorum.
Örgümün arka yüzünde 23 tane ilmeğimi lastik örgü olarak ördüm. 24. ilmeğim ve yandaki haroşa ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. Bu defa örgümüzün arka yüzünde kesim yaptığımız için bu iki ilmeğimizi ipimiz kendimizden tarafta ters olarak öreceğiz. Yani ters kesme işlemi yapacağız. Ön yüzümüzde de ilk ilmeğimizi düz olarak örmeden alacağız. Şimdi yine tersi ters, düz olarak öreceğiz. Kesimlerimizi aynı şekilde örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu sıramı tamamlayayım. Sıra sonuna kadar ön yüzü ördüm arkadaşlar. Arka yüzümde de 23 tane ilmeğimi düzleri düz, tersleri ters olarak ördüm. 24. ilmeğim ve yanındakine birlikte alarak ipim kendimden tarafta ters olarak kesiyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bu şekilde kesimlerimizi 7'ye tamamlayacağız. Yani 5 kesim daha yapacağız. Ve aradaki haroşa sayımız 13 olacak. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 7. son kesim sıramdayım. Arka yüzümde düzleri düz, tersleri ters olarak 23 ilmeğimi ördüm. Şimdi 24. ilmeğimi bir yandaki haroşa ilmeğimi birlikte alarak ters olarak kesiyorum. Ve artık devam ediyorum. 13 tane ortada haroşa ilmeğim var. Yine haroşa olarak örüyorum. Ve lastik örgümün terslerini ters, düzlerini düz olarak öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Paçamızı bitirdik. Artık model kurulumumuza geçiyoruz. Baştan 20 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yirmi ilmeğimi düz olarak ördüm. 10 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 10 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve sondaki 20 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, ön yüzümüzde kurulumumuzu yaptık. Örgümüzün arka yüzünde de düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Yani baştaki 20 ilmeğimizi ters öreceğiz. 10 ilmeğimizi düz, 1 ilmeğimizi ters, tekrar 10 ilmeğimizi düz ve 20 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Şimdi sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Şimdi aynı işlemi tekrarlayarak bir ön yüz, bir de arka yüz daha öreceğiz. Yani toplam 4 sıraya tamamlayacağız. Paçamızdan sonra ön yüzümüzde 20 tane düz, 10 tane ters, 1 tane düz, 10 tane ters ve 20 tane düz örmüştük. Az önce arka sıramızda da 20 ters, 10 düz, 1 ters, 10 düz ve 20 ters örmüştük. Şimdi yine ön yüzde ve arka yüzde yaptığımız işlemleri tekrarlayarak bir ön yüz, bir arka yüz daha öreceğiz arkadaşlar. Şimdi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, aynı işlemi tekrarlayarak bir ön yüz, bir de arka yüz ördüm. Tekrar ön yüzüme geldiğimde baştaki 20 tane olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Buraya bir ayraç takıyorum. Baştaki ve sondaki 20 ilmeği arkadaşlar model uygulaması yapmayacağız. Buralara ayraç takacağım. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. Biz modelimizi arada uygulayacağız. O yüzden sadece araların ön yüzünü ve arka yüzünü göstereceğim. Şimdi modelimizin birinci sırasındayız. 8 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Arada zaten bir tane düz ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. 10 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tersimi ördükten sonra ayracımı takıyorum. Ve sondaki 20 ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Videolar gereksiz yere çok uzun oluyor arkadaşlar. Zaten izlenmiyor aynı şeyler. O yüzden buralara göstermeyeceğim. Örgümün arka yüzünde kenardaki ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ayraç taktığım yerlere ayraç takın ki arkadaşlar karıştırmayın. Şimdi burada 10 tane düz öreceğim ve yine ayraç takacağım. Çünkü burada da herhangi bir işlem yapmayacağız. Ön yüzümüzde 10 ilmeğimizi ters, arka yüzümüzde 10 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Bir sonraki modelde buraya işlem yapacağımız için buraları da anlatmayacağım. Buraya ayraç takıyorum. Modelimizin birinci sırasının arka yüzündeyiz şu anda. Bu iki ayraç arasındaki ilmeklerimiz bizim model ilmeklerimiz arkadaşlar. Şimdi baştaki 4 tane ilmeği ters olarak örüyorum. Ve 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Şimdi yine model ilmeklerimizin bulunduğu yere kadar örelim. Evet arkadaşlar, modelimizin ikinci sırasının ön yüzündeyiz. Şimdi bu baştaki, sondaki ve bu aradaki ilmekleri tekrar söyleyeyim, kafanız karışmasın. Baştaki 20 ilmek ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örülecek. Sondaki 20 ilmek de yine aynı şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örülecek. Buraya taktığım ayracın arasında da 10 tane ön yüzde ters ilmeğim var. Ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak örülecek. Ben hep bu ayraçların arkadaşlar başlangıç yerinden anlatmaya başlayacağım. Çünkü biz modelimizi sadece buraya kuruyoruz. Hem ön yüzde hem de arka yüzde burayı göstereceğim sadece. Şimdi yine baştaki ilmeklerimi ördüm. Modelimin ikinci sırasında örgümün ön yüzündeyim. 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. ve 8. ilmeğimi ipim ön tarafta ters olarak kesiyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, tekrar bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane artış yapıyorum ve sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasının ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüzümüzle devam edelim. Model ilmeğimin ilkini ters örüyorum. Bir önceki sırada gizli artış yaptığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi 5 tane ilmeğimi ters olarak öreceğim. 1, dolama yaptığım ilmeğim 2, bir yandaki 3, tekrar dolama yaptığım ilmeğim 4, sondaki 5. 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Modelimizin ikinci sırasının arka yüzünü tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızla ön yüzümüzden devam edelim. Üçüncü model sıramda örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 6. ve 7. ters ilmeğimi birlikte alarak ipim kendimden tarafta ters olarak örüyorum. Yani bir kesme işlemi yaptım. Şimdi 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada bir tane gizli artış yapıyorum. Gizli artışımdan sonra bir tane ters örüyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin 3. sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Şimdi arka yüzümüzle devam edelim. Modelimin 3. sırasının arka yüzündeyim. İlk ilmeğim ters, ters olarak örüyorum ve 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birincisini ördüm. İkincisi gizli artış ilmeğim. Onu da düz olarak örüyorum. Ve 7 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, dolama ilmeğim 3, bir yandaki 4, dolama ilmeğim 5, bir yandaki 6, sondaki 7. 7 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelimizin 3. sırasının arka yüzünü de tamamladık. Şimdi 4. sıramızla ön yüzümüzden devam edelim. Modelimin 4. sırasında örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3, 4. 5. ve 6. ilmeğimi birlikte alarak ters olarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum.
Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin 4. sırasının ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüzümüzle devam edelim. Modelimin 4. sırasının arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. ilmeğim bir önceki sırada artış yaptığım ilmeğim. Şimdi 9 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arada dolama ilmeklerimiz de var arkadaşlar. Onlarla birlikte 9 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ve 5 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 4. sıramızın arka yüzünde tamamladık. Şimdi 5. sıramızla ön yüzümüzden devam edelim. Modelimin 5. sırasında örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. ve 5. ters ilmeğimi ipim kendimden tarafta yine birlikte alarak ters olarak örüyorum. Kesme işlemi yaptım. Şimdi 4 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Gizli artışımdan sonra 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Şimdi bu tarafa tomurcuğumuzu yapacağız arkadaşlar. Ayracımı çıkaracağım. Bu tarafta 10 tane ters ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. En son bir tane düz ördüm. Şimdi 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 tane ters ilmekten sonra 5. ilmeğimin içerisine üzümümü yapacağım. İlmeğime giriyorum. Şişimden çıkarıyorum. Daha önce birçok kez yapmıştık arkadaşlar. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum, doluyorum. Her defasında 2 tanesini içerisinden çıkarak tığımın üzerinde 5 tane ilmeğin birikene kadar aynı işlemi yapıyorum. 5 tane ilmeğin biriktiğinde de tek seferde çekiyorum ve örmeden şişim alıyorum. Tomurcuklarımızı bu şekilde yapacağız. Sonda 5 tane ters ilmeğimiz kaldı. Bu 5 ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Modelimizin 5. sırasının ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüzümüzle devam edelim. Modelimin 5. sırasında örgümün arka yüzündeyim. Artık başta ve sonda 20 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. Bu aradaki 10 tane ters ilmeğimizi modelimize dahil ettik. Artık burayla devam edeceğiz. Şimdi baştaki 5 tane ilmeğimi, model ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimizden sonra 6. ilmeğimiz ön yüzde tomurcuk yaptığımız ilmeğimiz. Sadece ilk tomurcuğa mahsus arkadaşlar. Örgünün arka yüzünde bu ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bundan sonraki tomurcuklarımızda örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şimdi devam ediyorum. 4 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. 1, 2, 3, artış ilmeğim 4. 4 tane düz ördüm. 11 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sondaki 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Modelimizin 5. sırasının arka yüzünü de tamamladık. Şimdi örgümüzün ön yüzünde 6. model sıramızla devam edelim. Modelimizin 6. sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Baştaki 2 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İpimiz ön tarafta, sonda kalan 2 ters ilmeğimize giriyoruz ve birlikte alarak ters olarak kesiyoruz. Artık bu sıramızda yaprak kesimlerimize de başlayacağız arkadaşlar. Şimdi yaprağımıza ait 2 tane baştaki düz ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak örüyoruz. 7 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonda yaprağımıza ait 2 tane düz ilmeğimiz kaldı. Bunu da çapraz girerek düz olarak kesiyoruz. Artışımızı yapıyoruz. 4 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar 4 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1,
2, 3 ve 4. Tomurcuk ilmeğimizi arka sıramızda ters örmüştük öne düz düşmesi için. Düz olarak örüyoruz. Ve sondaki 5 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3, 4 ve 5. Modelimizin 6. sırasının ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüzümüzle devam edelim. Modelimizin 6. sırasının arka yüzündeyiz. Şimdi baştaki 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane ters örüyoruz. 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane ters örüyoruz. 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4 ve artış ilmeğimizle birlikte 5 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi 9 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 3 tane ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin 6. sırasını örgümüzün arka yüzünde tamamladık. Şimdi ön yüzümüzde 7. model sıramızda devam edelim. Modelimizin 7. sırasında örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonda 2 tane ters ilmeğim kaldı. İpimi kendimden tarafa alıp bu 2 ters ilmeğimi birlikte alarak ters olarak kesiyorum. Yaprağıma ait 2 tane düz ilmeğimi de birlikte alarak düz olarak kesiyorum. 5 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yaprağıma ait sonda 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bunu da yine bir önceki sırada olduğu gibi çapraz alarak düz olarak kesiyorum. Bir tane artış yapıyorum. 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Dördüncü ilmeğimin içerisine yine tomurcuğumu yapacağım. Tomurcuğu da son kez yapımını göstereyim arkadaşlar. Bakın ilmeğime giriyorum ve şişimden çıkarıyorum. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum, doluyorum. Her defasında 2 tanesini içerisinden çıkarak tığımın üzerinde 5 tane ilmeğin birikene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Tığımın üzerinde 5 tane ilmeğim birikti. Tek seferde çekiyorum. Örmeden şişim alıyorum. Şimdi burada bir tane düz ilmeğim var. Tomurcuğumdan sonra bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki ters ilmeğimizin içerisine yine bir tane tomurcuk yapacağız. Tomurcuğumuzu yapalım. İkinci tomurcuğumu da yaptım. Sonda 4 tane ters ilmeğim kaldı. 4 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. Modelimizin 7. sırasının ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüzümüzle devam edelim. Modelimin 7. sırasının arka yüzündeyim. Baştaki 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın 5. ilmeğim tomurcuk ilmeğim. Sadece ilk tomurcuğumuzda ters olarak örmüştük ama bundan sonraki tomurcuklarımızda düz olarak öreceğiz. 4 tane düzümü ördüm. Tomurcuk ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimi düz olarak örmüş oldum. Bir tane ters örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk tomurcuk ilmeğim 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane ters örüyorum. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, artış ilmeğim 6. 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 7 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonda 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelimizin 7. sırasının arka yüzünü de tamamladık. Şimdi ön yüzümüzde 8. sıramızla devam edelim. Modelimin 8. sırasında örgümün ön yüzündeyim. Artık 2 tane ters ilmeğimiz kaldı burada. İpimizi kendimizden tarafa alıyoruz. Ve bu 2 ters ilmeğimizi yine birlikte alarak ters olarak kesiyoruz. Bu tarafta düz ilmeklerimiz var yaprağımıza ait. Yine baştaki 2 tanesini birlikte alarak
düz olarak kesiyoruz. 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2 ve 3. Sonda 2 tane düz ilmeğimiz kaldı yaprağımıza ait. Bu 2 ilmeğimizi birlikte alarak yine çapraz bir kesim yapıyoruz. Bir tane artış yapıyoruz. 6 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane düz örüyoruz. 4 tane ters örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane düz örüyoruz. Ve 5 tane ilmeğimize ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Modelimizin 8. sırasının ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüzümüzle devam edelim. Modelimizin 8. sırasının arka yüzündeyiz. Şimdi 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz. 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz. 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, artış ilmeğimiz 7. 7 tane düz ördükten sonra tekrar 5 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sondaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Modelimizin 8. sırasının arka yüzünü de tamamladık. Şimdi ön yüzümüzde 9. model sıramızla devam edelim. Modelimizin 9. sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Artık burada bir tane ters ilmeğimiz kaldı. Kesme işlemi yapmıyoruz. Bu ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Yaprağımıza ait 2 tane düz ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak kesiyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Sonda 2 tane yaprağımıza ait düz ilmeğimiz kaldı. Bunu da yine çapraz alarak düz olarak kesiyoruz. Gizli artışımızı yapıyoruz. 7 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3 tane ilmeğimize ters olarak örüyoruz. 1, 2 ve 3. Buraya bir tane arkadaşlar tomurcuk yapalım. 4. ilmeğimize. Tomurcuğumu yaptım. Bir tane düz ilmeğim var burada. Arada düz olarak örüyorum. Şimdi buraya da buradaki ilmeğimizin içerisine de bir tane tomurcuk yapalım. İkinci tomurcuğumu da yaptım. Şimdi sonda 4 tane ters ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. Modelimizin 9. sırasının ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüzümüzle devam edelim. Modelimizin 9. sırasının arka yüzündeyiz. 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3, 4 ve 5. Bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz. 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz. 8 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, artış ilmeğimizle birlikte 8. 8 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. 3 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2, 3. Sondaki ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin 9. sırasında tamamladık. Şimdi ön yüzümüzde 10. model sıramızla devam edelim. Modelimizin 10. sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Yaprağımıza ait 3 tane düz ilmeğimiz kaldı. Bu 3 ilmeğimize birlikte giriyoruz ve düz olarak örüyoruz. 3 tane ilmeği keserek teke düşürmüş olduk. Şimdi 8 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 4 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Sondaki 5 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Modelimizin 10. sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Şimdi arka yüzümüzle devam edelim. Modelimizin 10. sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz. Baştaki 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3,
4 ve 5. Bir ilmeğimizi ters örüyoruz. 4 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3 ve 4. Bir tane ters örüyoruz. 8 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane ters örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Modelimizin 10. sırasını örgümüzün arka yüzünde tamamladık. Evet arkadaşlar, 10 sıradan oluşan model kurulumumuzun tamamını numaralandırarak hem ön yüzde hem arka yüzde birlikte yaptık. Şimdi ikinci model kurulumumuzu yapacağız. Bu defa yaprağın üzerine tomurcuklar, tomurcukların üzerine yaprağımız gelecek ama öncesinde paçadan sonra yaptığımız gibi 4 sıra öreceğiz. Nasıl örmüştük? Baştaki 20 ilmeğimizi düz olarak örmüştük. 10 tane ters, 1 tane düz, 10 tane ters, 20 tane düz. Arka sıramızda da düzleri düz, tersleri ters olarak örmüştük. Ve ön yüz, arka yüz olarak bir daha gidip gelmiştik. Yani toplamda 4 sıra örmüştük. Şimdi yine aynı şekilde örelim arkadaşlar. İkinci kurulumumuzu birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, 4 sıramı tamamladım. Şimdi ikinci model kurulumumuzun birinci sırasıyla devam edeceğiz. Yine baştaki 20 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayrıcımı taktım. Şimdi belli bir süre buradaki ilmeklerimiz üzerinde model uygulaması yapmayacağız. Burayı 10 tane ters olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Buraya da ayraç takıyorum. Modelimizi bu iki ayracımızın arasında bulunan ilmeklerimiz üzerinde uygulayacağız. Ayracımızın diğer tarafında da yine sıra başındaki gibi 20 tane ilmeğimiz var. Şimdi modelimizin birinci sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Ayracımızdan hemen sonraki ilmeğimiz en alttan yukarı doğru çıkan bir düz ilmek. Bunu düz olarak devam ettiriyoruz. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ve yine bir tane düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir tane daha düz örüyoruz. 8 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Modelimizin birinci sırasının ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüzümüzle birlikte örelim. Modelimizin birinci sırasının arka yüzündeyim. Baştaki 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sondaki 4 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. Modelimizin birinci sırasının arka yüzünü tamamladık. Şimdi ön yüzümüzde ikinci sıramızla devam edelim. Modelimin ikinci sırasının ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum ve bir düz örüyorum. 2 tane ters ilmeğim var burada. İpimi ön tarafa alıyorum. 2 ilmeği ters olarak kesiyorum. Ve 6 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Modelimizin ikinci sırasının ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüzümüzle devam edelim. Modelimin ikinci sırasının arka yüzündeyim. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane düz örüyorum. Bir tane de ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını örgümüzün arka yüzünde tamamladık. Üçüncü sıramızla ön yüzden devam edelim. Üçüncü sıramda ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum ve bir tane artış yapıyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. 2 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Şimdi burada yine 2 ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. İpim kendimden tarafta, 2 ilmeğimi birlikte giriyorum ve ters olarak kesiyorum. Sondaki 5 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Üçüncü model sıramızı ön yüzümüzle tamamladık. Arka sıramızdan devam edelim. Üçüncü model sıramın arka yüzündeyim. Baştaki 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 7 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2. Sondaki ilmeğimi ters olarak örüyorum.
Modelimizin 3. sırasının arka yüzünü de tamamladık. 4. sıramda ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum ve bir tane gizli artış yapıyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3. Buradaki 2 tane ters ilmeğimi ipimi kendimden tarafa alıyorum. Birlikte alarak ters olarak kesiyorum. Ve 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 3 ve 4. Modelimizin 4. sırasını ön yüzde tamamladık. 4. sıramızın arka yüzündeyiz. Baştan 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3 4 5. 9 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Üç tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve sondaki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizin 4. sırasının arka yüzünü de tamamladık. Modelimizin 5. sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu iki ayrıç arasındaki ters ilmeklerimizin üzerine artık tomurcuklarımızı yapmaya başlayacağız. O yüzden sondaki ayrıcımı birazdan çıkaracağım. 20 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 6. ilmeğimizin içerisine bir tane tomurcuk yapalım. Tomurcuğumu yaptım. Şimdi 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Ayrıca artık ihtiyacım yok, çıkarıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3. Bir tane artış yapıyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Doluyorum. Bir düz örüyorum. Doluyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters olarak ipim kendimden tarafta kesiyorum. Sondaki 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 2 3. Modelimizin 5. sırasının ön yüzünü tamamladık. Modelimizin 5. sırasının arka yüzündeyiz. 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 ve 4. 11 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir ilmeğimi ters olarak ördüm. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters, tekrar 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 ve 4. Bakın arkadaşlar, ön yüzde tomurcuk ilmeğimiz var. Bu bizim ilk tomurcuğumuz olduğu için, daha önceki biliyorsunuz ilk tomurcuğumuzun arkasına ön yüze düz düşmesi için ters olarak örmüştük. 4 tane düz ilmekten sonra tomurcuk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz ve sondaki 5 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Modelimizin 5. sırasını örgümüzün arka yüzünde tamamladık. Şimdi 6. sıramızla ön yüzümüzden devam edelim. Modelimizin 6. sırasının ön yüzündeyiz. Baştan 5 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2 3 4 ve 5. Bir ilmeğimizi düz örüyoruz. 4 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2 3 ve 4. Bir tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ve tekrar 4 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimizi ters olarak ördükten sonra bir tane gizli artış yapıyoruz. Yaprağımıza ait 2 tane düz ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. 7 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonda yaprağımıza ait yine 2 tane düz ilmeğimiz var. Çapraz alarak düz olarak kesiyoruz. Şimdi 4 tane sıra sonunda ters ilmeğimiz kaldı. Yine ipimiz kendimizden tarafta. Bu 2 ters ilmeğimize birlikte girerek ters olarak kesiyoruz ve sondaki 2 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizin 6. sırasını ön yüzümüzde tamamladık. Modelimizin 6. sırasının arka yüzündeyiz.
Baştaki 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 9 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Tekrar 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane ters örüyoruz. Sondaki 5 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Modelimizin 6. sırasının arka yüzünü tamamladık. Modelimizin 7. sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Baştaki 4 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3, 4. 5. ilmeğimizin içerisine bir tane tomurcuk yapalım. Tomurcuğumu yaptım. Şimdi arada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Buradaki ters ilmeğin içerisine de yine ikinci tomurcuğumuzu yapalım. İkinci tomurcuğumu da yaptım. Şimdi 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane artış yapıyorum. Baştaki 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonda yine yaprağıma ait 2 tane düz ilmeğimi birlikte alarak çapraz olarak kesiyorum. Sonda 3 tane ters ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeğime giriyorum ve ters olarak kesiyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Onu da ters olarak örüyorum. Modelimizin 7. sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Modelimin 7. sırasında örgümün arka yüzündeyim. Baştaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmeğimi ters örüyorum ve sondaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Modelimizin 7. sırasının arka yüzünü de tamamladık. Modelimizin 8. sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Baştaki 5 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2, 4 ve 5. Bir tane düz örüyoruz. 4 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2, 3 ve 4. Bir tane düz örüyoruz. 6 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Bir tane artış yapıyoruz. Yaprağımıza ait 2 tane düz ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. 3 tane düz örüyoruz. 1, 2 ve 3. Sonda yaprağımıza ait 2 tane düz ilmeğimiz var. Çapraz bir şekilde düz olarak kesiyoruz. Sıra sonunda 2 tane ters ilmeğimiz kaldı. İpi öne alıyoruz. Bu 2 ilmeğimizi birlikte alarak ters olarak kesiyoruz. Modelimizin 8. sırasının ön yüzünü tamamladık. Modelimizin 8. sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 5 ilmeğimize ters olarak örüyoruz. 3, 4 ve 5. 7 ilmeğimize düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir ilmeğimizi ters örüyoruz. 4 ilmeğimize düz olarak örüyoruz. 3 ve 4. Bir tane yine ters örüyoruz ve sondaki 5 ilmeğimize düz olarak örüyoruz. Modelimizin 8. sırasının arka yüzünü de tamamladık. Modelimizin 9. sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Baştan 4 ilmeğimize ters olarak örüyoruz. 3 ve 4. 5. ilmeğimizin içerisine bir tane tomurcuk yapalım. Tomurcuğumu yaptım. Arada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum.
Bir tomurcuk da buradaki ters ilmeğin içerisine yapalım. İkinci tomurcuğumu da yaptım. Şimdi 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane artış yapıyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonda 2 tane yaprağımıza ait düz ilmeğimiz kaldı. Çapraz alarak düz olarak kesiyoruz. Ve sondaki ilmeğimize ters olarak örüyoruz. Modelimizin 9. sırasının ön yüzünü de tamamladık. Modelimizin 9. sırasının arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine bir ilmeğimi ters örüyorum. Sondaki 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Modelimizin 9. sırasının arka yüzünü tamamladık. Modelimizin 10. yani son sırasının ön yüzündeyiz. Baştaki 5 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Bir tane düz örüyoruz. 4 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane düz örüyoruz. 8 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Artık yaprağımıza ait 3 tane düz ilmeğimiz kaldı. Bu 3 ilmeği birlikte giriyoruz ve düz olarak kesiyoruz. Sondaki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizin 10. sırasının ön yüzünü tamamladık. Modelimizin 10. sırasının arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum ve 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane ters örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4. Tekrar bir tane ters örüyorum ve sondaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. Modelimizin 10. yani son sırasının arka yüzünü de birlikte tamamladık. Evet arkadaşlar, 10 sıradan oluşan ikinci model kurulumumuzun tamamını da yine hem ön yüzde hem arka yüzde birlikte yaptık. Şimdi bu iki model sırasında yaptığımız işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Lastik üstünden itibaren ölçtüğümüz zaman kol altına kadar 27 cm uzunluğa gelene kadar aynı şekilde modelimizi uygulayarak örelim. Şimdi yine bir önceki arada yaptığımız gibi 4 sıra öreceğiz arkadaşlar, söylediğim şekliyle. Baştaki 20 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. 10 tane ters, 1 tane düz, 10 tane ters, 20 tane düz. Arkada da gördüğümüzü aynı şekilde öreceğiz. Daha sonra bir ön yüz, bir arka yüz daha gideceğiz. Yani toplam 4 sıra öreceğiz. 4 sıra arayla da modelimizi aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi 3. model sıramızda 1. sıradan 10. sıraya kadar ilk model sıramızda ne yaptıysak aynılarını tekrarlayarak devam edeceğiz. Bir sonraki sırada da burada yaptığımız işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Numaralandırdığımız için bu çok kolay olacak. Hangi sırada kalırsanız orayı tekrar başa alarak izleyebilirsiniz. Şimdi ben tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 27 cm uzunluğa gelene kadar yapraklarımı aynı şekilde yaptım. Toplam 3 tane yaprak yaptım. 4. yaprağımda şu an 4. sırasını öreceğim. Şimdi arkadaşlar baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Artık kol altı haroşalarımıza geçtik. Onun dışında yine modelimizi uygulayarak aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece başta ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Onun dışında dediğim gibi aynı şekilde modelimize devam edeceğiz. Şimdi bir diş haroşamızı birlikte örelim. Baştan 6 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlar bu 6 ilmeği ters olarak örecekler. Ben haroşayı düz olarak ördüğüm için
Düz olarak devam ediyorum. Şimdi yine modelime kaldığım yerden devam ederek uygulayacağım. Bu benim modelimin 4. sırası. Bu ikinci kurulumda yaptığımız modeli uyguluyorum arkadaşlar şimdi. Çünkü 3. sıramda ilkini yapmıştım. Siz 27 santimetreyi tamamladığınızda kaçıncı model sıranızda kaldıysanız yine aynı şekilde devam edeceksiniz. Değişen hiçbir şey olmadı. Sadece başa ve sona 6 tane haroşa ilmek koyduk. Onun dışında ortada yine modelimizi uygulamaya aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar modelimi uygulayarak öreyim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar modelimi uygulayarak ördüm. Sondaki 6 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde de yine baştaki ve sondaki 6 ilmeğimiz haroşa olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra yine tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. Modelimin 4. sırasının arka yüzündeyim. Dördüncü model sıramızın arka yüzünde yaptığımız işlemleri burada uygulayacağım. Sonda 6 ilmeğim kalana kadar öreyim arkadaşlar. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi 4 diş haroşamız olana kadar arkadaşlar baştaki ve sondaki 6 ilmeği hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa olarak öreceğiz. Arada da yine modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar 4 diş haroşaya. Evet arkadaşlar, sıra başındaki ve sıra sonundaki 6 ilmeğimi hem örgümün ön yüzünde hem de arka yüzünde 4 diş olana kadar haroşa olarak ördüm. Aradaki ilmeklerime de yine aynı şekilde modelimi uyguladım. Şimdi artık kesim işlemlerine başlayacağız. Kesim işlemini bir kez göstereceğim arkadaşlar. Çünkü aynı işlemi tekrarlayacağız. O yüzden iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Kenardaki 6 tane haroşa ilmeğimiz yine haroşa olarak devam edecek. Ön yüzümüzde kenar haroşalarımızı ördükten sonra 7. ve 8. ilmeğimizi, bunlar bizim düz ilmeklerimiz, birlikte alarak düz olarak keseceğiz. Daha sonra yine düzleri düz öreceğiz. Arada yine modelimizi kaçıncı sıradaysak uygulayacağız. Sonda 8 ilmeğimiz kaldığı zaman aynı şekilde 2 ilmeği birlikte alarak orada da kesim yapacağız. Şimdi ben sonda 8 ilmeğim kalana kadar öreyim. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar modelimi uygulayarak ördüm. Sondaki 2 tane ilmeğimi, 2 düz ilmeğim bunlar, birlikte alarak çapraz olarak kesiyorum. Ve sondaki 6 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, kesim işlemlerinin artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyi tekrarlayacağımız için videoyu gereksiz yere uzatmayacağım. Kesimlerimizi sadece örgümüzün ön yüzünde az önce yaptığımız gibi yapacağız. Baştaki 6 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 7. ve 8. düz ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak öreceğiz. Yani kesme işlemi yapacağız. Daha sonra buradaki düzlerle devam edeceğiz düz olarak. Arada yine model ilmeklerimiz var. Kaçıncı sıradaysak modelimizi yine aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Burada sonda 8 ilmek kaldığında da 2 tane düz ilmeği birlikte alarak düz olarak keseceğiz. Sondaki 6 ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Arka yüzlerimizde dediğim gibi kesme işlemi yapmayacağız. Baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Zaten modelin arka yüzlerinde göstermiştim arkadaşlar. Kaçıncı sıradaysanız arka yüzünde yaptıklarımızı tekrarlayarak devam edeceksiniz. Sadece buradaki model kurulumu tamamen bittikten sonra model aralarında 4 sıra örüyorduk biliyorsunuz. Bunu 2 sıra öreceğiz. Yani bir ön yüz gideceğiz, bir de arka yüz. 4 sıra değil 2 sıra öreceğiz. Ondan sonra diğer model kurulumumuza geçeceğiz. Şişimizde 35 tane ilmeğimiz kalana kadar kesimlerimizi yapalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, sonda birer tane düz ilmeğim kalana kadar kesimlerimi aynı şekilde yaptım. Şu an şişimde 37 tane ilmeğim var. Bu son kesim sıramızı birlikte yapalım istedim. Şimdi yine baştaki 6 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum.
Bir tane düz ilmeğim kalmıştı. Bu ilmeğimle yandaki modelime ait ters ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. 10. model sıramda olduğum için buradaki 3 tane ilmeğime, yaprağıma ait 3 ilmeğimi birlikte alarak bir kesme işlemi de burada yapıyorum. 3 tane ilmeğimi teke düşürüyorum. Şimdi yine modelime sadık kalarak devam ediyorum. Sıra sonunda 8 tane ilmeğim kaldı. İlki ters, ikincisi düz. Yine çapraz alarak düz olarak kesiyorum. Ve sondaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Toplamda 5 kez model uygulaması yaptık. Şimdi örgümüzün arka yüzünde artık haroşa olarak devam edeceğiz. Bu sıramızda hemen bir ilk açacağız arka yüzde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte alarak haroşa olarak kesiyorum. Ve haroşa örgülerle sıra sonunda 5 tane ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Orada da aynı şekilde ilk açacağız. Sıra sonunda 5 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak haroşa olarak kesiyorum. Bir doluyorum. Sondaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, iliklerimizi de açtık. Artık hem ön yüzü hem arka yüzü haroşa olarak öreceğiz. 4 diş olduktan sonra da ilmeklerimizi örerek kesme tekniğiyle kapatacağız. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ön parçamın 4 diş haroşasını tamamladıktan sonra ilmeklerimi kestim. Şimdi arka bedenimizle devam edeceğiz. Ben hazırladım. Ön parçamda ne yaptıysam aynı işlemleri tekrarlayarak arka parçamı da ördüm. Ön parçamızda burada biliyorsunuz paça kısmına ilik açmıştık. Arka parçamızda ilik açmayacağız. Çünkü buralara düğme dikeceğiz. Bir de ön parçamızda ortaya model uygulaması yapmıştık. Arka parçamızda önleri düz, arkaları ters olarak öreceğiz. Yine bu lastik örgüden kol altına kadar 27 cm uzunluğa gelene kadar düz örgüyle devam edeceğiz. Daha sonra biliyorsunuz 6 tane başa 6 tane sona haroşa ilmek koymuştuk ve 4 diş olana kadar örmüştük. Yani eksiltme işlemi yapmamıştık. 4 dişimizi tamamladıktan sonra da kenarlardan kesmeye başlamıştık. Yani dediğim gibi arkadaşlar, tıpkı ön bedenimizde olduğu gibi kesimlerimizi şişimizde 33 tane ilmeğimiz kalana kadar aynı şekilde yapacağız. 33 tane ilmeğimiz kaldıktan sonra da 3 diş haroşa öreceğiz. Şimdi birlikte askılarımızı yapalım. Askılarımızı 8 ilmekle çalışacağız. Baştaki 8 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örerek keseceğim. Eğer ikişer ikişer alarak kesecekseniz arkadaşlar haroşa sıranızı 4 yapın. Şimdi örerek keseceğimiz için zaten 4 olacak. 2, 4, 6, 8. 8 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir ilmeğimi daha haroşa olarak örüyorum. Yanındakini de arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Sonda 8 tane ilmeğim kalana kadar aynı işlemi yapacağım. İki, 4, 6, 7. Şişimdeki ile birlikte 8 tane ilmeğim kaldı. Haroşa olarak örüyorum.
Önce bir tarafın askısını, daha sonra diğer tarafınkini yapacağız. Dönüyorum. Önce bu tarafın askısını bitireceğiz. 26-28 haroşa sırası olana kadar arkadaşlar askımızı sadece haroşa örgülerle öreceğiz. Daha sonra diğer tarafı bitireceğiz. Fakat bu tarafı arkadaşlar ipinizi ön yüzden takmayacaksınız. Çünkü burayı ördük. Daha sonra burayı kestik. Yani bu tarafın ön yüzü örüldü. Arka yüzden ip takacaksınız. Buradan itibaren haroşalarınızı örmeye başlayacaksınız. Şimdi yaklaşık 26-28 sıra örelim arkadaşlar. Daha sonra dikiş işlemimize devam edelim. Evet arkadaşlar, askılarımı tamamladım. Şimdi dikişimizi yapacağız. Ben tığ ile dikeceğim arkadaşlar. Dilerseniz iğne ile de düz örgü dikişi yapabilirsiniz. Örgümün arka yüzünden yapıyorum dikişimi. Karşılıklı 2 ilmeğime giriyorum ve kaydırıyorum. Bu şekilde dikişiniz çok muntazam oluyor. 2 ilmeğe giriyorum ve kaydırıyorum. Bir buraya, bir karşıya giriyorum ve kaydırıyorum. Kol altına kadar aynı şekilde dikeceğim. Bir buraya giriyorum. Bir karşıya kaydırıyorum. Bir buraya giriyorum. Bir karşıya ve kaydırıyorum. Dikişlerimi tamamlayıp tulumun son haline geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yan dikişlerimi tamamladım. Düğmelerimi ve etiketimi diktim. Tulumum son haliyle hazır. Ben bu tulumu gerçekten severek ördüm arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.